Sevgili dostlar, bugün su böreği yapacağım Allah izin verirse. 7 tane yumurta kıracağım. Bakın sevgili dostlar, şöyle 2 tatlı kaşığı tuz koydum, yumurta koydum. Gerekirse şöyle çok az da bir su koyacağım. Bakalım, bir yoğuralım. Önce bir karıştıralım. Şimdi elinde yoğurmak isteyenler yoğurabilir değil mi anne? tabii ki de. Sevgili dostlar, bakın iyicene karıştırdık. Şimdi de mümkün olduğu kadar şöyle biraz yukarı kaldıracağım makinemi ki ununu rahat koyayım. Şöyle aldığı kadar un koy. Yavaş yavaş ilave edip kontrollü koyalım. Şimdilik bu kadarcık yeter diyorum, bakayım. Şöyle karıştıralım. Şöyle az daha un koydum sevgili dostlar. Ondan sonra da yoğurmaya devam. İşte sevgili dostlar, hamurumuz yoğruldu. Şöyle biraz sertçe bir hamur istedim ki istediğim gibi de oldu. Üstüne alalım, şöyle birazcık unlayalım tezgahımızın üstüne. Artık tezgahımız oldu sevgili dostlar. Ben çok mutluyum bu konuda. Ben çıkartsaydım anne. Gerek yok kızım. Hamurdu. Ve çok güzel oldu bakın sevgili dostlar. Birazcık da böyle yapalım ki ondan sonra da bezeleyelim ve harika. Birazcık dinlenmeye bırakalım bezeledikten sonra da. Sevgili dostlar, üstünü bir bezle örtelim. Harika görünüyor anneciğim. Evet. Şimdi birazcık dinliyor dostlar. Birini açtım. Böyle 4 tane açtım. Şöyle aralarına un serperek açacağım şimdi. 4'ünü birden açacağım. 4'ünü de zaten açtım. 8 tane bezimiz var zaten. Bir de konuşabilsem çok şey söyleyeceğim de. Sevgili dostlar. Şöyle biraz ununu çok koyayım. Bu sefer açma videosu koymayalım dedik. Yani çok uzun sürüyor videolar. Evet, maalesef. Ve teknik olarak bunları kısaltmayı bilmiyoruz. Şimdi şöyle açmaya devam edeceğiz Allah izin verirse. Evet sevgili dostlar, oklavam aşağıda olduğu için küçük oklavalara kaldım. Açamıyorsun büyük büyük. Bu bir, bu iki, bu üç ve bu da 4. Şimdi götürüp şuraya sereyip biraz dostlar. Bildiğimiz beyaz peynir. Oruç tutmasak ben yardım şimdi. Sen de her şeyden yiyesin var be kızım. Acıktım. Ne yapalım, hep acıktık ama idare edeceğiz. Sevgili dostlar, içine ben birazcık da maydanoz doğrayacağım. Herhalde yeterli, yetmese biraz daha ilave ederim.
haşlamayacağım sevgili dostlar. Şöyle birazcık doğrayacağım. Ki renklensin şöyle biraz böreğimiz, değil mi yani akşam akşam. Sevgili dostlar, yağımız dolapta olduğu için biraz sert ama idare edeceğiz. Şöyle iyicene bir sürteceğiz bakalım. Elim ısrar bitmez. İşte tepsimizi yağladık. Şimdi hamurlarımızı şeye geldi sıra. Haşlamaya. Şimdi hemen elimi yıkayıp geliyorum sevgili dostlar. Bunu da karıştırmış oldum. Hem de elimin yağısı buna gitmiş oldu. Tamam. Dostlar şöyle bir kaşık tuz koyuyorum. Biraz daha yağ ekliyorsun. Evet, yağsı az geldi. Birazcık daha yağ koyuyorum. Ki hamurumuz yapışmasın. Şimdi de böyle bir karıştırıyorum. Ve yapmaya devam. Sevgili dostlar, şimdi kaynayan suyumuzun içine hamurumuzu şöyle bir koyalım bakalım. Şöyle. Videonun en sonunda bütün püf noktaları tek tek anlatacağız. Evet, inşallah. Şimdi buradan alıyorum. Tabii bir sonra da soğuk suyumuzun içine koyuyorum. Ve şöyle güzelce yıkıyorum. Şimdi bu şekilde yapıp suyunu da biraz sırpıttıktan sonra getiriyoruz. Tepsimizin dibine şöyle güzelce yerleştiriyoruz. Ama böyle kırış kırış koyacağız sevgili dostlar. Şey değil yani, arasını böyle çok açacak değiliz. İşte bu şekilde koyuyoruz ve üzerine yağ gezdiriyoruz. İşte tamam. Şimdi de üzerine şu şekilde birazcık yağ gezdiriyoruz. Ve tekrardan bir daha haşlamaya devam ediyoruz. Bu şekilde keserek de gayet güzel haşlayıp daha kolay yapabilirsiniz. Yani çok şey olmasına gerek yok. Mesela şu şekilde atıp hemen haşlayıp çıkarabilirsiniz. Bu daha kolay. Ya hepsini aynı anda yapamayacaklarsa, pişiremeyeceklerse. Hani bunu pişirme yani yapması kolay en azından. Bakın bu şekilde atıyoruz. Hemen bu kolay, bak hiç. Yırtılma derdiniz, uğraşma derdiniz, Evet. açma derdiniz yok. Uğraşma. Hemen böyle yapıyorsun, alıyorsun ve hemen tepsine yerleştiriyorsun. Ben bunu biraz hızlandırayım anneciğim. Ama bu şekilde böyle oluyor. Böyle biraz kırıştırarak koyuyorsunuz. Bir tanesini şöyle bir koyalım bakalım. Her iki yöntemi de gösterdi. Evet. Bu hani kolay yöntem ama biraz riskli. Yani yırtılıyor, ne bileyim yıkarken yapışıyor ama böldüğünde onun riski yok. Aslında sonunda anlatacağım bütün şeyleri başta tek tek anlatıyorsun yapım aşamalarında. Ne yapayım, ben öyleyim. Şimdi bu buzu niye koyduk? Buzu suyumuz soğuk olsun. Şokluyoruz ya, zaten amacımız ekmeğimizi şoklamak. Suyunuz ılık olursa ekmeğiniz açılmaz. Evet, gidip durmadan su değiştirmektense kızım bu tepsiyi beri çeker misin bir eline? Tabii ki de anneciğim. Mine nereye gitti kız? Oturuyor.
Evet. Gördünüz mü? İşte bakın oldu. Hangisi daha kolayınıza geliyorsa öyle yapın sevgili dostlar. Ama keserek yapmak hani Yeni başlangıçlar için, tabii, benim gibi acemiler için, ilk defa deneyecekler için. kesip koymak daha akıllıca. Evet. Ama gidip gelemem, ben ateşin başında tek tek onu yıkayamam diyenler içinse böyle bütünü koymak daha da şey. Hadi kızım getir bir tane daha. Suyunu sıkıştırıyorum ya. İyice sıkıyorsun ama ha. Hamurun o kadar iyi açıldı ki, kaliteli oldu ki. Foşur diye suyunu alıyorsun. Ama kızım suyunu aldırmak lazım. Yani mümkün olduğu kadar şöyle suyunu elimizle sıyırmamız lazım. Ki böyle sulu sulu olup da hamur gibi olmasın yani sonuçta. Evet. Tamam, su böreği suda yüzdürelim ama şöyle yapalım ki düzgünce. Şöyle bir de sevgili dostlar elimden Ortalama yağlaya vereceğim. tam 1 saatte açtık bir tepsiyi. Evet. Ben dedim ya 1 saatte açarız diye. 1 saate koymayız bile dedim sana. Evet. Tabii ki benim yardımlarımla. Pişme zamanı. Tamam. Fırına gidiyoruz. Evet. Ben ellerimi yıkıyorum. Öncelikle ellerimi yıkıyorum. Ama bunun altını yükseltmemiz lazım. Ne yapalım? Sevgili dostlar şöyle bir keselim bakalım. Ama sıcakken kesmememiz gerekiyor. Ama bizim çekimi bitirmemiz lazım. Evet, bizim çekimi bitirmemiz gerektiği için ben her yerini kesmeyeceğim. Şuradan sadece size bir dilimlik keseceğim. Göstereceğim o kadar. Çünkü çöküyor. Ve güzelim katları şey oluyor. O kadar sıcak ki. Tutamıyorsun bile. Evet. İstersen bir dilimini büyük kes. Mine ile ben yerim. Değil mi Mine? Evet. Kedi gibi bakıyoruz şu an. Heyecanla bekliyoruz. O kadar elim yanıyor ki. Oo. Bakın sevgili dostlar, harika oldu. Anneciğim nereye kaldırıyorum? Bunu da gösterir misin kameraya? Bakın tel tel araları gördünüz mü sevgili dostlar?
Bakın. Harika Altı da çok oldu. güzel pişmiş. Evet, altı da güzel pişti. Şöyle koyalım. Sevgili dostlar. Harika oldu. Bugün benim sakarlığım üstümde. Herkes hakkını helal etsin sevgili dostlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Püf noktaları anlatacaktın. Püf noktaların içinde bir anlattım sevgili dostlar. Emin olun, her nasıl yıkandığı, nasıl kullanıldığı hepsini anlattım. Ama yine de en püf noktası hamurunun biraz sert yoğurun lütfen. Ve biraz daha iyi kurutun hamurları. Açtığınız ekmekleri biraz daha iyi kurutursanız daha bir güzel oluyor. Haşlarken de böyle dörde bölerseniz daha pratik oluyor. Ama bütün yaparsanız dağılabilir veya ki de ne bileyim yıkarken zorlanabilirsiniz. Ama parça parça koyduğunuzda gerçekten daha bir şey oluyor. Kolay oluyor. En azından onu söyleyeyim. Suyunuza mutlaka şey koyun. Tuz ve buz. Yıkamaya buz. Evet. Çünkü onu şokluyorsun ki hamur kendini birden güzel şey diyor. Şokluyor yani. Evet. Sonra kaynadığı suya ne katıyorsun? Yağ ve tuz. Yağ ve tuz katıyorsun. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Bunlar bana çok biliyor. Baksana arkadaki vatandaşa. Çekimde olur böyle şeyler. Biz bir aileyiz.